Merhaba gençler. Katı basıncını dünkü videomuzda anlatmaya çalışmıştık. Bugün de katı basıncı ile ilgili birkaç soru örnekleriyle sizlerle beraberim. İlk örneğimiz ekranımızda şu anda özdeş bloklar ile hazırlanmış şekildeki düzeneklerin zemine yapmış olduğu basınçları karşılaştırınız. Şimdi burada birkaç soru çözümü de yapmış olalım. Özdeş bloklardan kasıt blokların bütün özellik, yüzey ve ağırlık olarak birbirleriyle aynı. Sayıları birbirinden farklı olabilir ama yere temas ettikleri alanlar aynı. Aynı zamanda ağırlıkları da aynı. Yani bunun ağırlığı 10 Newton ise örneğin şöyle bir geri alalım. 10 Newton ise diğerlerinin ağırlığı da 10 Newton her biri olarak, yani 10 bu. 10 Newton bu. Şöyle birimlerini de yanına yazalım. Bu şekilde 10 Newton bu olsun. 10 Newton bu olsun. 10 Newton da bu olsun gençler. Yüzeylerine de istediğimiz herhangi bir değer verebiliriz, vermeyebiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Ne diyor? Düzeneklerin zemine yapmış oldukları basınçları karşılaştırınız. Bir karşılaştırma yapmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ben size bir yöntem, taktik öğretmek istiyorum. Şimdi bizim dersimizin sonunda sizlerle paylaştığımız bir basınç eşitliği vardı. Neydi? Basınç eşittir ağırlık bölü yüzey alanıydı. Bu soruda bunu şu şekilde kenara yazdım. Şimdi ne yapacağım? Bütün hepsini bu eşitlik üzerinden değerlendireceğim. Değerlendirmemi de şu şekilde yapıyorum. Eşit olan bütün değerleri eliyorum. Kalan değeri yorumlayarak, hani işte ağırlık artarsa basınç artar demiştik. Yüzey alanı artarsa azalır demiştik. İşte doğru orantılı, ters orantılıdır. Konuştuğumuz yerleri şimdi uygulayabiliriz. Elemeyi yaptıktan sonra. Şimdi bakıyorum. Bu birinci, ikinci ve üçüncü düzeneklerimin her birinin yere temas eden yüzeyleri aynı. O zaman yüzeyler aynı ise yüzeyi temsil eden sembolümü üzerine çizerekten eledim. Geriye ne kaldı? Ağırlık kaldı. Bunun ağırlığı 10 Newton. Bunun ağırlığı toplamda 20 Newton. Bunun ağırlığı toplamda 3 tane olduğu için 30 Newton. O zaman biz ağırlığı nasıl yorumlamıştık? Demiştik ki ağırlık artarsa basınç artar. Bakalım burada ağırlık artıyor mu? 10 Newton'dan 20 Newton'a geçmiş. 20 Newton'dan da 30 Newton'a. O zaman bir ağırlık artışı var. Dolayısıyla yapacağım yorum şudur. Yüzey alanı sabit kalmak şartıyla ağırlık artarsa basınç artar. Bu durumda 3. düzeneğimin basıncı en büyük. Daha sonra 2. düzeneğimin basıncı büyük. En son olarak da 1. düzeneğimin basıncı olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde soruların mantığı, ağırlık ve yüzey alanı ile ilişkili olan mantıklarını bu şekilde analiz edip uygulayabiliriz. Sorunun şekli değişebilir, düzenek değişebilir ama bizim analiz edeceğimiz iki şey var: ağırlık ve yüzey alanı arkadaşlar. Bunları doğru analiz edersek bütün soruları doğru yanıtlarız. Umarım anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.